Şimdi bugün usturmaça tiplerinden ve usturmaça bağlama tekniklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle usturmaça tiplerinden bahsedelim. Elimde görmüş olduğunuz gibi tekne üzerinde kullandığımız iki tipte usturmaça bulunuyor. Bunlardan birisi balon usturmaça olarak adlandırdığımız yuvarlak tipte olanlar, diğeri de ince uzun olanlar sosis olarak adlandırdığımız usturmaça türleri. Şimdi usturmaça bağlarken dikkat etmemiz gereken birkaç tane konu var. Bunlardan birisi usturmaçamızın bağlı olduğu halatın uzunluğu. Bunun yeterli uzunlukta olması lazım ki istediğimiz boyda ayarlayalım. Peki bunun boyunu neye göre ayarlıyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Bunun boyunu ayarlarken yanda yanaşacağımız teknenin yüksekliği ya da bir rıhtıma yanaşıyorsak o rıhtımın yüksekliğine göre bunun ayarlamasını aynen buradan bu şekilde yapabiliyoruz. Bunları bağladığımız yere vardevela telleri deniyor ve bu vardevela tellerini destekleyen dikmeler ise puntel olarak adlandırılıyor. Bu usturmaçayı bağlarken puntellere mümkün mertebede yakın bağlamamız gerekiyor ki teller üzerinde bir esneme gerçekleşmesin. Bunları bağlarken iki farklı, hatta üç farklı bağ kullanabiliriz. Bunlardan birisi anele bağı. Biri kazık bağı, diğeri de çifte kazık bağı olarak 3 farklı bağ ile bu usturmaçaları bağlayabiliyoruz. Usturmaçaları bağlamadan önce dikkat etmemiz gereken şeyler hem bizim teknemizin üzerinde herhangi bir lumbos ya da egzoz çıkışına denk gelmemesi ya da yanımıza başka bir tekne bağlanıyorsa o teknenin aynı şekilde lumbozunun ya da egzoz çıkışlarının üzerine gelmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi örneğin bunu bağlarken yanımıza başka bir teknenin bizimle aynı yükseklikte bir teknenin bağlayacağını düşünürsek bunu bağlarken bu kadar yükseğe bağlarsak bunun teknenin üzerine geri atlama imkanı olacağından dolayı daha aşağıya aynı şu şekilde bağladığımızda bizim için yeterli olacaktır. Şimdi bunu bağlama tekniklerinden bahsedeceksek örneğin en basit bilinen yöntemle kazık bağıyla bağlarsak bunu bağladığımız zaman çok basit bir bağlama yöntemiyle bu burada bu şekilde kalmış olacak. Şimdi kazık bağıyla ya da herhangi bir başka bağla telin üzerine bağlıyken usturmaça bir yük bindiği zaman bunun bu şekilde kayma olasılığı ortaya çıkıyor. Biz bu kaymayı önlemek için aynı şekilde kazık bağı ile puntelin üzerine de bağlayabiliriz iki tarafından. Şimdi onu göstereceğim. Böylece iki tarafa kaymamış oluyor. Şimdi seyre çıkacağımız esnada çıktıktan avara olduktan sonra bu usturmaçaları bu şekilde alıp güvertenin üzerine böyle seyir esnasında bırakmak bizim usturmaçaları kaybetmemize neden olabilir. O yüzden mümkünse eğer bunları bağlı olduğu yerden tamamen çözüp içeride ardiyeye almamız en doğrusu olacaktır. Dar bir yere bağlanırken usturmaçaları üzerine yük binebileceği için vardevela telleri ya da punteller zarar görebilir. Bu yüzden bu tarz durumlarda biz koç boynuzlarını kullanmayı tercih ediyoruz. Koç boynuzuna bağlarken de aynı tekne bağladığımız gibi volta bağını kullanabiliriz. Her ne kadar basit görünse de usturmaçalar teknelerimiz için en önemli güvenlik ekipmanlarından birisidir.